Merhaba, ben Alperen. Yeni bir hikayeye hoş geldiniz. Barcelona serimizin bu bölümünde şehrin en eski ve en karakteristik bölgelerini birlikte keşfedeceğiz. Tarihi meydanlardan dar sokaklara, ortaçağ atmosferinden günümüzün canlı şehir hayatına kadar Barcelona'nın geçmişine doğru küçük bir yolculuğa çıkıyoruz. Porque llegaba en tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas. İlk durağımız ise gotik mahallenin en ilginç noktalarından biri olan Öpücük Duvarı. Uzaktan bakıldığında sıradan bir öpüşen çift fotoğrafı gibi görünen bu eser aslında binlerce küçük fotoğraftan oluşuyor. Yakından baktığınızda ise her parçanın farklı insanlara ait görüntülerden meydana geldiğini fark ediyorsunuz. 2014 yılında sanatçı Juan Forqueberta tarafından oluşturulan bu eser, özgürlük, birliktelik ve farklılıkların bir arada yaşayabilmesi fikrini temsil ediyor. Eserin yanında yer alan "Özgürlüğün sesi, bir öpücüğün sesi olsun" sözü de bu mesajı tanımlıyor. Belki de Barcelona'nın ruhunu en iyi anlatan yerlerden biri tam olarak burası. Farklı insanların, farklı hikayelerin ve farklı kültürlerin bir araya gelerek tek bir görüntü oluşturduğu bu duvar aslında şehrin kendisine oldukça benziyor. Öpücük Duvarı'ndan birkaç adım sonra ise Barcelona'nın en önemli yapılarından biri olan Barcelona Katedrali karşımıza çıkıyor. 13. yüzyılda inşa edilmeye başlanan bu görkemli yapının tamamlanması yaklaşık 150 yıl sürmüş. Gotik mimarinin en etkileyici örneklerinden biri olarak kabul edilen katedral, Barcelona'nın koruyucu azizesi Saint Eulalia adına adanmış. Dışarıdan bakıldığında bile insanı etkileyen bu yapı, bulunduğu meydanla birlikte şehrin en özel atmosferlerinden birini oluşturuyor. Katedralin önündeki meydanda birkaç dakika durup etrafı izlemek bile başlı başına bir deneyim. Sokak müzisyenleri, turistler, güvercinler ve günlük hayatın akışı bu tarihi atmosferin içine karışıyor.
Katedralden ayrıldıktan sonra ise kendimizi Barcelona'nın tarihi kalbi olarak kabul edilen gotik mahallenin dar sokaklarında buluyoruz. Bugün gördüğümüz yapıların büyük bölümü Orta Çağ dönemine ait olsa da bu bölgenin tarihi Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Yaklaşık 2000 yıl önce Romalıların kurduğu Barcino şehrinin merkezi tam olarak bu bölgede bulunuyordu. Dar taş sokaklarda yürürken bazen hangi yüzyılda olduğunuzu gerçekten unutabiliyorsunuz. Yağız bak bu köprüden geri 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 Bence gotik mahallenin en güzel tarafı herhangi bir rota takip etmeden yürümek. Çünkü burada güzellikler genelde haritalarda işaretli noktalardan değil, bir köşeyi döndüğünüzde karşınıza çıkan küçük meydanlarda veya tarihi binalarda ortaya çıkıyor. Bazen küçük bir balkon, bazen eski bir kapı, bazen de bir sokak sanatçısı günün en unutulmaz anına dönüşebiliyor. Yağız. Barcelona'nın en güzel sürprizleri çoğu zaman plansız karşılaşılan anlarda saklı.
Dar sokaklardan ilerlemeye devam ettiğimizde ise kendimizi Barcelona'nın en sevilen mahallelerinden biri olan Elburn'da buluyoruz. İsteseymişiz. Getireceklermiş. Burası yüzyıllar boyunca tüccarların, zanaatkarların ve denizcilerin yaşadığı bölgelerden biri olmuş. Küçük meydanlar, taş binalar, kafeler ve sanat galerileriyle Elburn, Barcelona'nın ruhunu en iyi yansıtan yerlerden biri. Mahallenin en dikkat çekici yapılarından biri ise Elburn Centre de Cultura y Memoria, yani Elburn Kültür ve Hafıza Merkezi. Bugün modern bir kültür merkezi olarak kullanılan bu yapı aslında 19. yüzyılda Barcelona'nın en önemli pazarlarından biri olarak inşa edilmiş. Daha sonra yapılan arkeolojik kazılarda ise yapının altında 1700'lü yıllara ait Barcelona sokakları ve yapıları ortaya çıkarılmış. Bugün ise Barcelona'nın geçmişiyle bugün arasında bir köprü görevi görüyor. Şehrin sürekli gelişen modern yüzyılın altında aslında ne kadar köklü bir tarihin yattığını burada daha iyi anlıyorsunuz. Elburn'un bir diğer simgesi ise Santa Maria del Mar Bazilikası. ...14. yüzyılda inşa edilen bu görkemli yapı... ...Barcelona'nın en önemli gotik eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. İlginç olan ise Bazilika'nın inşasında şehrin liman işçilerinin ve denizcilerinin büyük katkı sağlamış olması. Bu nedenle Santa Maria del Mar halkın katedrali olarak da biliniyor. Barcelona Katedrali daha çok aristokrasiyi ve dini otoriteyi temsil ederken Santa Maria del Mar şehrin emekçilerinin ve denizde yaşayan insanların simgesi haline gelmiş. Elburn sokaklarında yürürken Bazilika'nın kulelerini görmek bölgenin tarihi atmosferini daha da güçlü hissettiriyor.
Bomba. Ve tarihi Barcelona yürüyüşümüzün son durağı ise şehrin simgelerinden biri olan Arc de Triomphe. Birçok kişi bu yapıyı ilk gördüğünde Paris'teki zafer takı ile karıştırabiliyor. Ancak Barcelona'daki Arc de Triomphe aslında askeri zaferleri kutlamak için değil, 1888 yılında düzenlenen Dünya Fuarı'nın ana giriş kapısı olarak inşa edilmiş. Bu yönüyle diğer zafer taklarından ayrılıyor. Gücü ve savaşı değil, ilerlemeyi, bilimi ve kültürel gelişimi temsil ediyor. Bugün ise hem turistlerin hem de Barcelona'ların buluşma noktalarından biri haline gelmiş durumda. Geniş yürüyüş yolu, sokak sanatçıları ve palmiye ağaçlarıyla çevrili bu alan, tarihi Barcelona turumuz için oldukça güzel bir kapanış noktası oluyor. Barcelona'nın tarihi merkezini gezerken fark ettiğim en önemli şey ise şuydu. Bu şehir sadece görülecek yerlerden oluşmuyor. Asıl güzellik bazen hiçbir yere yetişmeye çalışmadan yürümekte saklı. Bir sokakta kahve içmekte, küçük bir meydanda birkaç dakika oturmakta veya şehrin ritmine kendini bırakmakta. Belki de Barcelona'yı bu kadar özel yapan şey tam olarak bu. Bu videoda Barcelona'nın tarihi tarafını birlikte keşfettik. Bir sonraki bölümde ise şehrin daha modern yüzüne doğru ilerleyecek Greche de Catalunya'dan Passeig de Gracia'ya, La Rampa'dan liman bölgesine kadar Barcelona'nın kalbini birlikte gezeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz gezi hikayelerinin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Ben Alperen. Yeni bir hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.